Merhaba sevgili hanımlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu süveter, bluz, tunik ne şekilde adlandırırsanız güzel bir bluzumuz var bu şekilde. 8 tane motiften oluştu. 4'ü önde, 4'ü arkada olmak üzere kenarlarını beyaz ip tercih ederek bu şekilde ördük. Birleştirmelerini bu şekilde kenarlarında böyle çapraz dikişlerle tamamladık arkadaşlar. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir model çıktı ortaya. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videolarımıza beğeni ve yorumlarınızla destek olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Motifi 4 tane ördüm ve hatta şöyle birbirine ekledim. Bakın ilk olarak şöyle geçtim. Şimdi ikinci kısmı aynı şekilde yapacağım için burayı önceden hazırladım. Şimdi aynen bu kısımda yaptığım ekleme işlemini burada da tekrarlayacağım. Şöyle bir başlangıç ilmeği atarak başlıyorum. Şöyle ilk olarak boşluklardan başlayacağım. Sağdakinden bir ilmekten zincire batıyorum. Birinci ilmek burada da aynı şekilde ilk zincire sağdan ve soldan ilmeklerimi çıkarıp tığımdaki ilmekten geçirerek başlıyorum. İlk ilmeğimi bu şekilde atıyorum. Şöyle tığımdan çıktı, tekrarlayacağım. Sağdan geçirdim. Soldan geçirdim. İlmeğimi çıkarttım ve tığımdaki ilmekten geçirdim. Şimdi bunları tekrarlayacağız arkadaşlar. İlk trabzana geçtim bakın. Burada da ilk trabzan. İlmeği çıkarıyorum ve tığımdaki ilmekten de geçiriyorum. Her ilmekten bir kez geçerek bu işlemi tekrarlıyorum. Bu şekilde yaptım. Diğer yönü de burayı da aynı şekilde eklemesini tamamladıktan sonra kenar örgüsüne başlayacağız. Gördüğünüz gibi ekleme işlemi gayet kolay, basit ilerleyen bir işlem. Önce sağdan alıyorum ilmeğimi. Daha sonra soldaki motiften şu şekilde tamamlıyorum. Şimdi ekleme kısmına geçeceğiz. Tam ek kısmına geçeceğiz. Şuradan burayı nasıl geçeceğimizi de göstermek istiyorum. Aslında özel bir ayrıntı yok. Şimdi bakın buradan boşluklara geldim yine. Bir kez sağdaki, bir kez de soldaki kısımdan tığımı geçirdim, ilmeğimi geçirdim. Buradan sonra da şimdi şuradaki boşluklara geçiyorum arkadaşlar. Buradan da ilmeğimi geçiriyorum. Şimdi yine trabzanlı kısmı geçtim. Bu şekilde devam edeceğim. Uç kısma kadar ekleyip sonrasını birlikte devam edelim. Görüntümüz bu şekilde. Ekleme işlemini tamamladıktan sonra yine ipimizi koparacağız buradan. Ki buradan da devam edilebilir. Hiç fark etmez. Ben köşeden başlayacağım. Daha sonrasını hem enine hem boyuna genişleterek devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle ipimizi keselim. Burayı daha sonra arka kısımda sabitlemek üzere bırakıyorum. Şimdi hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan ama şu köşelerde yapmamız gerekecek tabii ki arttırmayı. Yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Buradan başlayacağım.
bir ön, bir arkadan alarak devam edeceğim. Şimdi buradaki ayarlamamız gereken beden tablosuna göre öreceğimiz yaş arkadaşlar. Şimdi eğer ki şöyle bir bırakalım. Buradaki genişlik öreceğimiz yaşın genişliğine uygunsa kenarlardan örmemize gerek yok. Sadece boyunu uzatabiliriz. Ya da daha örmemiz gerekiyorsa gerektiği kadar kare olarak öreceğiz. Daha sonrasını alttan ve üstten çoğaltacağız. Kenarları bırakıp. Bunun için de beden tablosuna göre diyelim ki 1,5 yaş yapacağız. İşte diyelim ki bu 30 santime tekabül. 30 santim olduktan sonra en kısmı enine olarak ölçeceğiz. En olarak. Daha sonra alt ve üst kısımlarından istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Elbise formunda olabilir. Tunik formunda olabilir. İstediğiniz şekilde örebilirsiniz bu kısmı. Şimdi bir kez şurada bakın. 1 2 yapalım burayı. 2 kez de şurada batalım. Boşluklara trabzan oluşturalım. Şimdi buradan tekrar şöyle önden başlayalım ve arkadan alalım. Buradaki dikkat etmemiz gereken nokta bakın. Bir üst sırada şunu önden alacağız yine. Arkadan, önden, arkadan, önden, arkadan ve önden. Denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunun için şu araya çift batmamız gerekiyor. Yani çift sayıda batmamız gerekiyor. Bir kere de şuraya batılabilir mesela. Şuradaki boşluğu almak için ama o zaman da üst sırada bu kısımlarla denk gelmeyecek. O yüzden buradaki boşluklara çift sayıda batmak gerekiyor. Ya birer tane batacağız ya ikişer tane batacağız arkadaşlar. İkişer tane batıp devam ediyorum ben. Şimdi köşeyi dönerken de ilk köşeyi şurayı dönerken de yine alt sıralarda motifleri örerken yaptığımız gibi 2 sağdan 2 soldan yani zincirden önce 2 tane zincirden sonra 2 tane trabzan yapacağım. Bu şekilde de köşeleri geçmiş olacağım. Bu şekilde birkaç sıra örelim. Bir ölçüsüne bakayım. Daha sonra ölçü durumuna göre örmeye devam edeceğim. Şimdi kare olarak ördüğümüz için fark etmiyor hangi yön olduğu. Ama en kısmını tamamladığımızda yani ölçü tablosuna göre istediğimiz beden genişliğini yakaladığımızda artık yan kısımları örmeyi bırakacağız. Sadece dikey olarak öreceğiz. Şimdi bu şekilde ben örmeye devam ediyorum. Sonrasını yine birlikte devam edelim. Evet, şu şekilde iki parçamızı da ördük. Şöyle bakın. Bir parçası şu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Toplamda 4 sıra ördük. Motiflerden sonrasında şu şekilde sıralarımızı göstermek istiyorum. Şimdi 2 tane kare ördükten sonra biraz ön hazırlık yaptım. Tek yöne doğru bir kısmını uzattım. 3 tane burada sağ tarafta, 3 tane de sol tarafta trabzan bırakıp 4. trabzanları örerek yükselttim. Hemen şöyle bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boyunca git gel yaparak buraya yine lastik formunda şöyle esnek bir örgü oluşturdum. Dediğim gibi 7 sıra boyunca. Şimdi buradaki işlevimiz nedir? Burayı yükseltme sebebimiz, burayı arka kısım olarak kullanacağım. Arka kısımda ense kısmının biraz daha yukarıda durması için şöyle
burayı biraz daha fazla örmüş oldum. Şimdi diğer parçayı da şöyle üzerine koyduğumda şurası ense kısmı olacak arkadaşlar. Arka kısmı olacak. Ama yine biraz yaka oyuntusu da olacak. Buradan askı öreceğiz. Askılarımız için de şöyle hemen örmeye başlayalım. 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Yine aynı şekilde lastik formuyla devam ediyorum. Aşağı yukarı 10-12 tane trabzan örmemiz yeterli olacak diye tahmin ediyorum ama yine de şöyle bir deneme yanılma yaparak devam edelim. Bakın 10 tane trabzan, kalınlığı bu şekilde. Dilediğiniz gibi ister 10, 11, 12 tamamen size kalmış. Buradaki kalınlığı kendiniz ayarlayabilirsiniz, askı kalınlığını. Şimdi böyle buradan devam edeceğim. Aynı şekilde diğer yönden de başlayıp uzatacağım örgümü. Daha sonra ön kısımda birleştirme yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde 2 tane askı örelim. Arka yönden başladım. Bakın arka yüzü olacak şekilde. Aynı şekilde de buradan yine bir 10-11 tane trabzanı örerek uzatacağım. Daha sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet, şöyle kol kısımlarını ördük. 25 sıra ördüm toplamda. Boylu boyunca bu kısım katlanacak ve ön kısımda birleşecek arkadaşlar. İki parçayı da şöyle yan yana ekledim. Şöyle bir dikiş tercih ettim, bakın. İç kısımda şu şekilde görünüyor. Şöyle katladığımızda şu kısımları da şöyle dikerek birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi aynen yan kısımda yapmış olduğum şu görüntüyü önlerde de yapacağım. Burada bildiğiniz gibi 3 tane trabzan bırakıp başlamıştım. Dikerken de aynı şekilde yapacağım. Şu ipleri hep böyle iç kısımlarda toparlayacağım sonrasında, o yüzden şimdi çok önemsemiyorum. Şöyle bir iç kısımda ipimi sağlamladım. 1 2 3 dördüncü ilmekten şöyle üste geçtim. Şimdi bunun da düzgün olması, bakın şu şekilde düzgün olması için katladım. Dikmem gereken yeri şöyle ön kısmı aldım. İlk ilmekten şöyle geçiyorum. Bakın soldan geçtim. Sağdan da aynı şekilde geçiyorum. Daha sonra buradan bir tane ilmek atlıyorum. Şöyle net göstermeye çalışacağım. Bir tane ilmek atlıyorum. İkinciden alttan yukarı doğru çıkıyorum. Burada küçük bir yanlışlık yaptım. Şöyle tekrar başlayacağım. Buradaki 1 2 3 tane sayıp dördüncüden geçmiştim. Buradan da 1 2 tane atlayıp üçüncüden şöyle üstten alta doğru geçiyorum arkadaşlar. Burada da yine bir tane atlayıp ikinciden geçiyorum. Bu kısmı şöyle geçtim. Bakın şu başlangıç kısmı boş. Yine böyle bir tane atlayıp ikinciden geçiyorum. Burada da aynı şekilde bir tane atlayıp ikinciden alttan üste geçiyorum. Şöyle verev bir görüntü olacak arkadaşlar. Çapraz bir görüntü istiyorum tamamlandığında. Yine bir atlayıp diğerinden geçiyorum. Burada da aynı şekilde son olarak
son ilmekten geçiyorum. Burada da yine bir atlayıp bir tane ileriden geçiyorum. Şimdi tekrar battığımız yerlere aynen batarak devam edeceğiz arkadaşlar. Daha önce battığımız yerler neresi? Bakın şuradaki ilk verev çizgiyi bırakıp ikincinin başından ve ilkin sonundan. Şöyle net görünsün istiyorum ama çok da netleyemedim. Yani tam bir etemin işi yapar gibi şöyle çaprazlayacağız buraları. Çapraz bir görüntümüz olacak. Şu şekilde. Diğer ucu da aynı şekilde dikeceğim. Şimdi burayı alt kısımda sabitleyeceğim. Bakın görüntümüz bu şekilde. Burayı böylece bırakıyorum. Daha sonra sabitleyeceğim. Kenarda da aynı işlemi uygulayacağız arkadaşlar. Şöyle sağdan ve soldan örgümüzü birleştirip hemen ipimizi hazırlayalım. İpimizi hazırladık. Şöyle sağdan başlayacağım. Yine az önce yaptığım gibi. Alttan üste geçirdim. İpimi şöyle biraz boşlukta bıraktım. Şimdi bir tane sayıyorum, ikinciye geçiyorum. Burada da aynen bir tane boşluk, ikinciye geçiyorum. Bu sayede şöyle hafif verev çizgilerimiz oluşuyor. Hep aynı şekilde birer ilmek atlayıp ikinci ilmeğe geçerek hem sağda hem solda aynı şekilde tüm örgünün boyunca bu şekilde dikiş atacağız. Normal dikiş de yapabilirsiniz. Burada bir renk katmasını istedim. Ben farklılık olsun istedim. Bu şekilde tüm kenarı dikerek birleştirelim. Sıra boyunca verev dikişlerimizi attık. Şimdi tekrar kolda yaptığımız gibi daha önceden battığımız yerlerden iğnemizi geçirerek verev duran çizgilerimizi çapraz şekle getiriyoruz. Şu şekilde dikişimizi tamamladıktan sonra altta bıraktığım iple birlikte şimdi dikeceğim ipin kalanını birleştireceğim. Sağlamlayacağım ve tamamlayacağım arkadaşlar. Bakın görüntümüz yine bu şekilde. Aynen arka yüzde olduğu gibi böyle çapraz görüntülerimiz oldu. Yanlara da böyle incecik bir şıklık kattı. Uç kısma kadar burayı tamamlayacağım. Daha sonra diğer önü de aynen burada olduğu gibi dikeceğim ve bluzumuzu tamamlamış olacağız. Bluzumuzu tamamladık gördüğünüz gibi. Yaka kısımlarında küçük küçük detaylarımız var. Kenar kısımlarında şu şekilde detaylarımız var. Ufak tefek iplerimiz kaldı. Onları da kestiğimizde bluzumuz tamamen bitmiş olacak. Arka kısmını biraz daha yüksek yaptım ki şu kısım biraz daha ense kısmını kapatsın diye. Görüntümüz bu şekilde oldu. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir model çıkardık ortaya. Kanalımıza eğer hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.